Zaten düzeltiyorum. 350 değil 250 olacak bu. 250 alacağız. Bunu hemen hatayı silelim. C diyelim. 250 var. Zaten içerisini oluşturduğu için gerek yok. İç kısma aitmiş bu da. O zaman buradaki diğer 235'i alalım. 235 kalınlık var. C dedik. 235 dedik. Bunu yaptık. Evet, buradaki kalınlık. Ve ondan sonra 235'ten sonra bu içteki bir kalınlık var. Bunu alalım arkadaşlar. Bu da yarıçap 200 yazıyor. Hemen biz de yanda 200'ü seçelim o zaman. 200'de yazdık. Ve gördüğünüz gibi iç içe olan çemberleri biz oluşturduk. Evet, burada şimdi yapmamız gereken bu kenar çizgilerini oluşturmak. Bu da toplam 700'lük bir rakam olduğuna göre iki çizgi arasındaki mesafe 700 olduğuna göre biz de 350 olarak offset atabiliriz. Her iki tarafa aynı şekilde yukarı ve aşağıya. Ve bunları seçip ne yapabiliriz? Eleman olarak ayarlayabiliriz, değiştirebiliriz. Şimdi bundan sonraki yapacağımız işlem arkadaşlar, burada yarıçap var, yuvarlatma 50. O zaman filleti ayarlarsak, fillet radius 50 diye ayarlarsak ve ondan sonra multiply seçeneği de kullanırız, M yazarız, sürekli fillet yapsın. Buradan böyle gördüğünüz gibi şu şekilde fillet yapabiliriz.